Köpeğinizle parktasınız diyelim. O kıpkırmızı, canlı topu fırlatıyorsunuz ama köpeğiniz bir türlü bulamıyor değil mi? Hatta bazen üstüne basıp geçiyor. Peki neden? Cevap, o bildiğimiz efsane, yani dünyayı siyah beyaz görmeleri değil. Gelin onların aslında hiç de renksiz olmayan, sadece bizden biraz farklı olan dünyasına bir dalalım. Ah, o meşhur laf. Köpekler siyah beyaz görür. Bunu duymayanımız yoktur herhalde. Neredeyse bir kural gibi değil mi? Ama acaba gerçekten doğru mu? Peki o zaman şöyle bir düşünelim. Eğer dünya onlar için gerçekten siyah beyaz olsaydı, yemyeşil çimlerin üzerine attığınız o parlak mavi topu nasıl oluyor da saniyeler içinde bulup getiriyorlar? İşte bu basit ama çok mantıklı soru, o eski efsaneyi resmen yerle bir ediyor. Hadi merakı daha fazla uzatmayalım. Kısa cevap şu. Hayır, köpekler siyah beyaz görmüyor. Onların dünyası bizimkinden sadece biraz farklı bir paletle boyanmış. Düşünün, her şey sarı ve mavi tonlarında. Kırmızı ve yeşil gibi renkler ise onlar için daha çok böyle kahverengimsi, grimsi bir şeye dönüşüyor. Peki bu bölümde neler var? Önce bu renkli efsanenin kökenine ineceğiz. Sonra bir köpeğin gözünden dünyaya bakıp bilimin ne dediğini anlayacağız. Onların renk paletini göreceğiz, oyunları nasıl daha akıllıca oynayabileceğimizi öğreneceğiz. Efsanelerle gerçekleri ayıracağız ve sonunda dostlarımıza yepyeni bir gözle bakacağız. Hadi başlayalım. İlk durağımız renkli bir efsane. Yani köpeklerin görüşüyle ilgili o yıllardır süregelen yanlış inanış. Şöyle söyleyeyim, yıllarca ama yıllarca tüylü dostlarımızın dünyayı gri tonlarda gördüğüne inandık. Hatta bu sadece halk arasında değil, bilim dünyasında bile bir dönem kabul gören bir fikirdi. Ama neyse ki bilim ilerledi ve bize bambaşka bir hikaye anlattı. Peki bu farkın sebebi ne? Yani neden onların dünyası sarı ve mavi, bizimki ise rengarenk? Cevap, gözlerinin içindeki o minicik hücrelerde saklı. Hadi biraz bilime dalalım. Gözümüzün içinde görmemizi sağlayan iki tür uzman hücre var. Çubuklar ve koniler. Şöyle düşünün, koniler renkleri ayırt eden sanatçılar. Çubuklar ise en ufak ışığı ve hareketi yakalayan gece bekçileri. İşte kilit nokta bu. Köpeklerin gözünde bu gece bekçilerinden yani çubuk hücrelerinden çok daha fazla var. Neden? Çünkü vahşi doğadaki ataları için alacakaranlıkta çalıların arasındaki bir tavşanın renginden çok o tavşanın en ufak bir kıpırtısını yakalamak hayati önem taşıyordu. Renkleri gören o sanatçı hücrelere yani konilere geri dönelim. Biz insanlarda kırmızı, yeşil ve maviyi algılayan 3 farklı koni tipi var. Bu yüzden bizim görüşümüz trikromatik yani 3 renkli. Köpeklerde ise durum farklı. Onlarda sadece mavi ve sarıyı algılayan 2 tip koni var. Bu da onların görüşünü dikromatik yani 2 renkli yapıyor. Bütün sır bu aslında. Tam olarak nasıl gördüklerini hayal etmenin en kolay yolu ne biliyor musunuz? Kırmızı yeşil renk körlüğü olan bir insanın dünyasını düşünün. İşte köpeğinizin görüşü buna çok benziyor. Sizin için kıpkırmızı olan bir şey, onun için soluk kahverengimsi bir ton. Yemyeşil çimler de sarımsı gri gibi. Peki, köpeklerin bir süper gücü daha var, gece görüşü. Hani geceleri fotoğraf çektiğinizde ya da araba farı vurduğunda gözleri parlar ya, işte o parlamanın sebebi sihirli bir yapı, tapetum lucidum. Bu retinanın hemen arkasında bulunan ayna gibi bir tabaka. Göze giren ışığı alıp görme hücrelerine geri yansıtıyor. Yani aynı ışıktan 2 kat verim alıyorlar. Bu da onlara loş ışıkta inanılmaz bir avantaj sağlıyor. İşte o süper gücün kaynağı mikroskop altında böyle görünüyor. O parlayan gözlerin arkasındaki biyolojik harika tam olarak bu yapı. Gerçekten inanılmaz değil mi? Tamam, bilimi anladık. Peki bütün bu bilgiler günlük hayatta ne anlama geliyor? Şimdi gelin bir köpeğin gözünden dünyaya bakmaya çalışalım. Bizim gördüğümüz o cam canlı gökkuşağı onların dünyasında nasıl görünüyor acaba? Mesela kırmızı onlar için koyu kahverengi gri gibi bir şeye dönüşüyor. Yeşil, sarımsı bej gibi. Turuncuysa sarıya oldukça yakın görünüyor. En ilginci ne biliyor musunuz? Mor. Mor onlar için gayet net bir mavi olarak algılanıyor. İşte şimdi her şey yerine oturdu değil mi? Hani en başta bahsettiğimiz yeşil çimlerin üzerindeki kırmızı top meselesi. Sizin için birbirinden tamamen zıt ve dikkat çekici olan bu iki renk, bir köpek için neredeyse aynı soluk tonda. Top, çimlerin üzerinde adeta kamuflaj oluyor. Bu yüzden bulmakta bu kadar zorlanıyor.
Peki madem bunları öğrendik, bu bilgiyi dostumuzla oyunlarımızı daha eğlenceli hale getirmek için nasıl kullanabiliriz? Yani daha akıllıca oynayıp daha çok eğlenmenin yollarına bakalım. Kural çok basit aslında. Oyuncak alırken kendi göz zevkinize göre değil, onun görebileceği renklere göre seçin. Özellikle parkta, bahçede yani yeşil çimlerin veya kahverengi toprağın üzerinde oynayacaksanız en iyi renkler hangileri? Tabii ki mavi ve sarı. Bu renkler onun dünyasında adeta parlar. Kırmızı, yeşil, turuncu oyuncakları ise daha çok evde kontrast oluşturacakları bir zeminde oynamak için saklayabilirsiniz. Üstelik bu sadece oyuncaklarla ilgili değil, eğitimde de inanılmaz fark yaratabilir. Mesela bir eğitimde hedefler belirliyorsanız, o klasik turuncu veya kırmızı koniler yerine mavi ya da sarı işaretler kullanın. Köpeğinizin hedefi çok daha rahat gördüğünü, daha az strese girdiğini ve öğrenme sürecinin ne kadar hızlandığını görünce şaşıracaksınız. Hadi, şimdi öğrendiklerimizi pekiştirelim ve en yaygın efsaneleri bir bir çürütelim. 1 numaralı efsane: köpekler siyah beyaz görür. Kesinlikle yanlış. Artık biliyoruz ki dünyaları renksiz değil, mavi ve sarı tonlarının hakim olduğu kendilerine özgü bir renk paletleri var. İkinci efsane, bir oyuncak için en dikkat çekici renk kırmızıdır. Bize göre evet ama bir köpek için kocaman bir yanlış. Özellikle dışarıda, yeşil bir alanda kırmızı neredeyse görünmezdir. Onlar için asıl yıldız renkler mavi ve sarı. Bütün bunlar bize ne gösteriyor? Aslında sadece ilginç bilgiler öğrenmiyoruz, aynı zamanda dostlarımıza yepyeni bir gözle bakmaya başlıyoruz. Buradan çıkarmamız gereken en önemli ders şu: köpeğiniz renk körü değil, sadece dünyayı farklı görüyor. Bu bir eksiklik değil, kendi ihtiyaçlarına göre mükemmelleşmiş bir yetenek. Onların dünyasını anladığımızda, onlarla kurduğumuz bağ da bambaşka bir seviyeye çıkıyor. Madem artık biliyorsunuz, şimdi sıra sizde. Bir test yapmaya ne dersiniz? Bir mavi bir de sarı oyuncak alın ve köpeğinizin hangisini daha hızlı bulduğunu gözlemleyin. Sonuçları da yorumlarda bizimle paylaşın. Bakalım sizin dostunuzun favori rengi mavi mi yoksa sarı mı?